Evet arkadaşlar merhaba. Burada gönüllü olduğumdan beri yapmak istediğim Inogon logosu hakkında hazırladığım sunuma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bam bam bam. Evet. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. En son yaptığımız İstinye Üniversitesi GGC 2026 ve Ankara Zürafa Piyasam Sanat Gecesi'nden benimle tanışana en çok da Discord'dan bana denk gelenler olabilir. Ama yine de bilmeyenler için özetle. Ben Ege Esin ve Anadolu Üniversitesi GSF Grafik Tasarım mezunuyum. Üç mevsimi aşkın fiilen Ünok gönüllüsüyüm. Yakın bir zamandır da amatör fotoğrafçıyım. Bu sunumdan sonra organizasyonumuzun kaotikliğinden ötürü Ünok'un kimliğiyle ilgili yapacağım şeyler değinerek sizden son kez de geri bildirim almayı, daha sonrasında topluluğumuzun web sitesine ve yazım tarafına yoğunlaşacağım. Evet, şimdi kamerayı açtım. Evet. Öncelikle Ünok'un açılımına kuruluşunda bilenler bilir ama yine de yeni gelenler sorgulamamış olabilir diye şöyle açalım. Burası üniversiteli oyun geliştirici topluluğu. Kuruluşundan sorumlu kişilerden duyduğum, normalde bu topluluğun yalnızca yüksek lisansa çalışanların bile zorlukla girebildiği, ancak üniversitelerin barındığı bir Facebook sayfasıydı. Daha sonra araya pandemi, yeni sosyal ağlar ve etkinliklerin çoğalması, farklı arka planlardan, yaşlardan nitelikli insanların kabul ettikçe bu çember biraz genişledi. Ve kısaltmanın anlamı şekil değiştirdi veya kısaltmasıyla kaldı diyebiliriz. Daha öncesinde Discord'da bunun açılımını yapay zekayı sorup alaylı açılımını aşağıdaki gibi listelerimde olmuştu. Bu kısaltmayla ilgili açıkçası yapabileceğiniz çok bir şey yok. Bu bir kere kafaya kazındı. Peki geriye ne kaldı? Unok oyun geliştirici topluluğu. Unogogt ya da sadece Unok. Tanımında gördüğünüz gibi. Buraya kadar itiraz yok diye varsayıyorum. Şimdi sırada bir grafiker olarak sormam gereken şöyle bir soru var. Neden logomuz böyle? Neden yeşil, mavi, mor? Neden birbirine girmiş harfler var? Neden Teknosa gibi iki köşesi yuvarlı bir kalıbımız var? Tüm bu cevapları bu logonun ilk tasarımcısına Onuşen'e sordum. Kendisiyle Unog için yaptığı işlerle ve benim yapacağım önerilerle ilgili sohbet ettik. Yaptığımız sohbette tasarım sürecini, logonun artılarını, eksikliklerini, her şeyden daha önemlisi logo type'ı konuştuk. Edindiğim bilgilerle beraber logomuzu şöyle bir analiz edelim. Başlıyorum. En bariziyle. Renkler. Normalde ilk logo mor veya beyaz üstüne sarı renkliydi. Ama bu sunum için Onur'dan sonra logoyu yenileyen başka bir tasarımcının tercih ettiği yeşil, mavi, mor üzerine konuşacağız. Asya, Vedat ve Gönül yeşil için doğa, yenilik, sürdürülebilirlik, gelişim, mavi için güvenilirlik, açık iletişim, teknoloji, bilgelik, mor için ise oyun, vizyon, yaratıcılık ve rahatlatma, beyaz için ise birleşim, saflık, birlik olma mesajlarını çıkardılar. Bu görsel iletişim dersine bana gösterilenler de buydu. Hiçbir uzak tahminler değil. Bir de her bir renk için değil ama birbiriyle uyumluluğuyla ilgili Gamze güçlü ve enerjik bir his vermesi, Uluç alışılmadık bir kombin, farklı bir duruş yorumları ve belki ise kolektif güç, birlikten kuvvet yorumlarında bulundu. Simge Nintendo mavisi, Minecraft yeşili, Game Boy moru dedim. Ben de ilk hicrinde de Xbox yeşili ve GameCube demiştim. Video oyun camiasında yer etmiş markaların kodlandığı bir takım renkler var ve bunları da kullanmışız. İlk tasarımcımızın da bu renkleri beğendiğini ve bu çıkarımda doğrularını da öğrendim. Fena değil. Şimdi daha önemli kısım. Logo tayfamız. Burada kendi çıkarımlarım ve Onur'la yaptığımız sohbetimiz sonucu teyit ettiklerim şöyle. Oyun geliştirmenin ses, görsel kod gibi birden fazlalığının getirdiği ve bu alanın birbirine muhtaç olduğu bir iş olmasından dolayı burada toplulukla yetişmesi söz konusu. Her birinin ayrı alanlar olduğunu kabul etmek de öyle. Ve bunun kendi içinde oluşturduğu bir sinerji, bir çeşit harmoni var. Sunumun başındaki üniversiteli oyun geliştiricileri açılımını tekrar hatırlatarak aynı zamanda tüm toplulukların, sivil toplum kuruluşlarının hatta üniversitelerin çoğunda kısaltmanın ön safhada olduğu tasarımları komşu olacak bir logotyp oluşturmuş oluyoruz ki ilk bakışta ne olduğumuz daha iyi anlaşılsın. Peki logo kalıbımız neden Teknosa? Renkleri anladık ama bunlar niye şerit şeklinde? İlk başta renkleri konuşurken Onur'dan sonra logoyu revize eden başka bir tasarımcıdan bahsetmiştim. O kişiye bu süreçte ilgili maalesef ulaşamadığım için biraz beyin fırtınası yapmak zorundayım.
Bu yaprak şekilli, çift çapraz yuvarlı, dikdörtgen kalıbının aslında hiçbir anlama gelmiyor. Eminim Teknosa'nın logo tasarımcısının içine ne doğduysa, Unog'un logo tasarımcısının da içine aynı şey doğdu. Bu şeklin havalı gözükmesi. Umarım yanılıyorumdur ama havalının yanında bir somut anlamı vardır. Logotype'ın siyah üstüne beyaz olarak tam kontrast yerleştirilmesi, dikkatimizi tam ortada toplayan bir buluşma noktası görevi görüyor. Renk şeritlerimiz yükselircesine hafif açılı, renk doygunluğu yüksek bir seviyede. Bu kısmın anlamıyla ilgili de boşluklar var ama o havalı olur dediğim siyah yaprak kalıbının sivri köşelerine de tam kavuşuyor bu şeritler. Tam bu noktadan başlarsak bir nevi kavuşma, köprü görevi gördüğünün okumasını da yapabiliriz. Fazlaca tesadüf olduğunu düşündüğüm iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul benzetmesi bile yapılabilir. He, penguen. Evet. Alternatif logolarda hem köşeleri hizalı ve hem de renklerin kapladığı alan dengelensin diye kalıbın içindeki şeritler tam çapraz dolduruluyor. Umarım buraya kadar ben de kalabilmişsinizdir. Topluluk olarak özendiğimiz nitelikleri ve ilgili olduğumuz alanı andıran renklerden bir kombinimiz var. Oyun geliştiren kocaman bir makinenin birden fazla çarktan oluştuğunu gösteren bir logotype'ımız var. Son estetik dokunuşlarla elde etmeye çalıştığımız bir özgünlüğümüz var. Bu logoyu tüm sosyal medyalarda, fiziksel etkinliklerde, afişlerde, billboardlarda, rozetlerde, flamalarda, sunucu bannerlarınızda kullanıyoruz. Ve toplumumuzun kimliği için bunlar son derece önemli. Peki insanlar bu logodan memnun mu diye bir soralım. Geçen yazın başına gelmeden Discord'umuza ben bir anket açtım ve 33 oyun neredeyse çoğunu bu logoyu sevdiklerini ve olduğu gibi kalmasını tercih etti. Anketin dışına öne çıktığını düşünülen yanlarında da bulunuldu. Geçen Cumhuriyet Bayramı'nda Gönüllüler WhatsApp'ında açtığım ankette ise 17 oy veren gönüllünün %95'i değişmemesini tercih etti. Açık ara hayır seçilmesinin en büyük sebebi Gemination 8'in ve fiziksel etkinliklerin dahil olduğu bir koşuşturmacı da olmamızdı. Ama yine de günün sonunda biz bu logodan memnunuz. Onunla bu logoyla ilgili yaptığım işleri gösterirken diğer yandan logoyla ilgili teknik kusurlardan da dem vurmuştum. Bu logoya olan Onur'un retrospektifinde bu tür kusurların bulunmasının topluluğun amatör ruhuyla eşleştiğini söylemiştim. O yüzden inanılmaz muhteşem fikirlerimi hoşça kal diyorum. Bay bay. Tabii. Yine de bu logo ile ilgili yapmamız gereken bir şey var. Bu logo için inanılmaz müthiş bir fikre ihtiyaç yok. Olduğu haliyle yeterince bu logoyu gören bu Ünok diyebiliyor. Benim bu işe ilk başta atılmamın amacı yaka kartımda gönüllü olmadan önce fiilen bir grafik tasarımcı olarak sadece logodaki tekniksel kusurlara yaratmakta. Yüzeysel kusurlardan öte logonun niye bu şekilde tasarlandığını sorgulayarak sadece gerekli olan problemleri çözmek ve logonun değişmezlerini kuvvetlendirmekte. Bu uzun süreçte elediğim alternatiflere değinmeden, fazla tekniğe bulunmadan ve logonun hak ettiğini düşündüğüm yeni logosunun evrilişini göstereceğim. İlk revizede hiçbir rengi ve temel geometriye dokunulmadan bunu tasarladım. Tek fark logotype'da anlatmak istediğimiz mesajı güçlendirecek daha anlamlı kesitler ve birbiriyle uyumlu şekiller yaptım. Kesitler kısaltmanın okunaklığını bozmayacak derecede daha net ve bu mesajda yere sahip. Unog'un U'su ise en az diğer harfler kadar yer tutmalıydı ve genişletildi. Bu gösterdiğim revize ile bir önceki arasında sayısız deneysel işlemeler ve elemeler yapıldı. Direkt dikkatinizi çekecek olan Unog artık Unog. 9 seneyi aşkın globalle dahil ama özellikle Türkiye'deki oyun sektörünü takip eden oyun geliştiricilerini temsil eden bir topluluk oldu. Planladığımız etkinliklerle globale açılma niyetindeyiz ama özümüz buraya ait ve bu da bir kimliğimizin bir parçası. Ü harfi sadece Türk alfabesinde de değil, Alman alfabesinde de yer alan, bizden çıkmış Ülker gibi globalleşen markaların da koruduğu bir harf. Logomuzu ilk kez görecek yabancıların topluluğu ne şekilde çağıracaklarını, global için yapacağımız sosyal medyadan, web sitesinden, YouTube içeriklerinizden zaten çözebiliriz. Bununla beraber logotype'ımızın genişliği ve harflere kalınlığı daha da arttı. Renk tercihlerinin özü ve kendi içindeki kontrastı korunarak doygunlukları arttırıldı. Yeşil aynı yeşil, mavi ve mor ise daha canlı. Bu fark baskılardan çok ekranlarda daha çok belirgin olacak. Renk şeritlerimiz daha açılı ve yine yaprak kabımızın köşelerine yine hizalı. Tam denk geliyor. Daha açılı olması demek Instagram gibi daire çerçeveli profil resmi içine daha eşit dağılacak demek.
Daha önce mavi daha eşitti. Şimdi her renk daha eşit. Evet, bu cümle kulağa mantıklı geliyor olmalı. Yaprak kabımız daha yaprak gibi. iOS uygulama ikonu, Discord sunucu ikonu gibi yuvarlak köşeleri daha blobby squirrel dediğimiz bir şeydi. Bu sayfada da bu logonun yapımında gerekli olan tüm malzemelerin ne gibi alternatiflere evrilebileceğini göz önünde bulundursun diye yaptığım işleri görmektesiniz. Evet, burada dediğim gibi Unog Okt değiliz ama Unog Oyun Geliştirici Topluluğu olarak yardımcı bir tanımlayıcı bir yazı var. Burada da domainleri böyle dizdik. Burada da kalplerle ilgili yaptığım denemeler var. Gradient vesaire vesaire. Evet. Ve evet yine penguen geldi. Hello. Evet. Bu peki bizim yeni logomuz mu olacak? Bu tamamen size kalmış. Benim burada işim biter. Ben burada yokum. Evet. Evet, bunda yokum yani. Bundan sonra sizde kalmış. Bu konuda ilgili ya, benden almak istediğiniz birkaç bilgi, revize, en ufak bir herhangi bir şey varsa yüksek ihtimalle yok sayacağım. Çünkü olan logomuz da işe yarıyor. Ama bunda da bir parıltı görürseniz niye olmasın derseniz malzemeler elimizde. Evet, benim işim burada bu kadar yani. Am, evet, vaktinizi ayırdığınız için sağ olun. Bana bu alttaki linkten de ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Eee, bu bu merhaba. Ve kedi. Kedi. Ne yapıyor? Kedi ne yapıyor burada? Kendini yalıyor. İyi, dinlensin orada. Evet. Görüşürüz.